Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın Irklar Köşesi'nde Türkiye'de ender görebileceğiniz ırklardan bir tanesi olan İngiliz Mastifleri tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bu yanımda gördüğünüzde dişi bir İngiliz Mastif, yetişkin bir İngiliz Mastif. Türkiye'de söylediğim gibi çok sık gözlemleyebileceğimiz bir ırk değil ama düşündüğümüz zaman Mastifler genel anlamda Mastifler geçmişte çok eski zamanlara, Antik Mısır, Antik Yunan, Roma İmparatorluğu, Çin, yani Orta Asya'dan köken aldıkları düşünülüyor ama dünyanın her yerinde izlerinin olduğu bir ırk mastifler. Bu da kökeni İngiltere olan İngiliz Mastif, gördüğünüz Mastif grubu içerisinde en iri olan mastiflerden bir tanesi İngiliz Mastifler. İngiliz Mastifler nasıl köpekler? Gördüğümüz gibi large breed, yani dev ırklar içerisine giren köpekler. Yetişkin ağırlıkları 70-80 kiloları bulabilen köpekler. Omuz yükseklikleri de oldukça yüksek olan köpekler. Oldukça iri olan bir ırk. Ama maalesef biliyorsunuz ırk irileştikçe yaşam süresi ters korelasyonlu düşüyor. Bu ırkta ömür süresi 8 ila 10 yıl olarak istatistiki ömür süresi olan, maalesef kısa yaşayan ırklardan bir tanesi İngiliz Mastifler. İngiliz Mastifler hangi renklerde olabiliyor? İngiliz Mastifler gördüğünüz gibi gazel dediğimiz, yani kahverenginin tonları, tabanın tonlarından tutun da kaplan derisi manzarası, brindle diye bilinen renk varyetesinde olabiliyor. Koyu renkte olabiliyor. 3-4 tane renk varyetesi olabilen bir köpek İngiliz Mastif. Kısa tüylü bir köpek. Çok da kısa değil ama kısa tüylü sayılabilecek bir köpek, ama undercoat'u, yani alt tüy yapısı gerçekten de kuvvetli olan bir köpek. O yüzden soğuk hava şartlarına dayanıklı olan bir köpek. İngiliz Mastif çok güçlü bir köpek. Cüssesiyle beraber oldukça güçlü olabilen bir köpek. Özellikle eğitilebilirlik seviyesi olarak değerlendirdiğimizde orta seviye köpeklerdir. Biraz inatçı yapılanması olan köpekler, odaklanması biraz düşük olan köpekler. Eski dönemlerde, hala günümüzde de koruma köpeği olarak özellikle bölge savunmasında çok kullanılan köpekler. Bir bölgede yaşadığı zaman, yani çevrili bir alanda ya da sınırlı bir alanda yaşadığında iyi bekçi köpeği olabilen köpeklerdir. Zaten cüssesi de caydırıcılık konusunda gördüğünüz gibi oldukça büyük bir cüsseye sahip, caydırıcı olabilen köpekler. Çok eski zamanlarda bu köpekler ayı avlarında, aslan avlarında falan kullanılan köpeklermiş. Onlarla mücadeleye girebilen köpeklermiş ama günümüzde tabii ki bu amaçlarla kullanılmıyor İngiliz Mastifler. Bu ırkın karakteristik özellikleri, yaşı büyüdükten sonra, yani yetişkin olduktan sonra ağır başlı olan köpeklerdir ama aynı zamanda çevik de olabilen köpekler. Bol egzersiz isteyen köpekler, ama egzersizden kasıt bir dobermanı egzersiz etmek gibi değil. Uzun yürüyüşler, özellikle arazi gezintileri bu köpekleri çok memnun eden türde gezintilerdir. Bahçede de yaşayabilen köpekler, ev içerisinde de yaşayabilen köpekler. Sakin yapılanmaları, özellikle söylediğim gibi yetişkin hale geldikten sonra ciddi sakin yapılanmaları olabilen köpekler İngiliz Mastifler. Bu ırkın sağlık problemlerinden biraz bahsedeceğim. Bütün büyük ırklarda olduğu gibi kalça displazisi, yani kalça çıkıklığı ve dirsek displasisi bu hayvanların genetik hastalıklarından biri. O yüzden birkaçı, o yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlaka gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde radyografileri alınarak bu hastalıklardan herhangi birine yatkın olup olmadığı ya da hastalığın bünyesinde olup olmadığı konusunda mutlaka bir kararınız, fikriniz olması gerekiyor. Yine önemli noktalardan biri, büyük ırklardan olduğu için mide torsiyonu, gastrik dilatasyon, volvulus dediğimiz GDV diye bilinen mide dönmesine yatkınlığı çok yüksek. Zaten bütün geniş göğüs kafesli köpeklerin GDV'ye yatkınlığı yüksektir. Beslenmesine dikkat edilmesi gereken bir köpek. Kolay obez olurlar. Bakın bu köpekte birazcık kilosu fazla olan bir köpek. Dikkatli beslenmesi gereken köpeklerden. Yine bu köpeklerin özellikle gençlik dönemlerinde kalsiyum fosfor metabolizmasına dikkat etmek gerekiyor veyahut da kalsiyum fosfor dengelerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü birdenbire büyüyen köpekler, o bebeklik döneminden gençlik dönemine kadar olan süreçte kalsiyum fosfor dengesine dikkat edilmesi gereken köpekler. Çünkü kilo artışı kemik gelişimine paralel şekillenmezse ortopedik bozukluklar, bacaklarda eğilmeler
ve hayvanın ilerleyen dönemlerde hayvanda büyük sıkıntı oluşturacak ortopedik kusurlar şekillenebiliyor. Yine bu ırkın DCM dediğimiz kalp rahatsızlığına genetik olarak yatkınlığı var. O yüzden bir 3-4 yaşına geldiğinde Holter testi uygulaması yapılmasında yine mutlaka fayda var. Eğer kalple ilgili bir sıkıntısı varsa önleminin erken dönemde alınması hayvanın hayat konforu açısından mutlaka ki önemli. Onun haricinde dayanıklı bir ırk. Bu bahsettiğim hastalıklar haricinde dayanıklılığı yüksek olan bir ırk mastifler. Söylediğim gibi soğuk hava şartlarına dayanıklılığı yine var. Bu da deri altı yağ dokusunun da güçlü ve kuvvetli olmasıyla bağlantılı olan bir şey. Aynı zamanda da alt tüy yapısının varlığıyla bağlantılı olan bir şey. Bu köpekler görev köpeği, aslında iş köpeği sınıfında olan köpekler ama özellikle katı itaat içeren görevlere çok yatkın değiller. Çünkü inatçı ve biraz dikkatleri dağınık, daha çok çevreyle ilişkisi olan köpekler. Bunun için bölgesel savunmalarda daha başarılı olabilen, münferit algısı, yani kendi başına bir ortamı sahiplenmeyi seven köpekler ama tabii ki insanla dirsek teması içerisinde olmayı her zaman yeğlerler. Bu ırkın, yani mastiflerin İngiliz mastif dediğimiz varyetesi, bu gördüğümüz köpeğin yine insanlarla ilişkisi oldukça iyi. Çocuklarla da iyi ilişki kurabilen bir köpek. Yani aile köpeği rahatlıkla olabiliyor. Fakat çok bebeklik döneminde bu köpeğin mutlaka tür dışı sosyalizasyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü içgüdüsel olarak korumaya çok yatkınlığı olan bir köpek olduğu için doğru tanıtımlar yapılması ve tür dışı sosyalizasyonunun iyi organize edilmesi gerekiyor bu ırkın. Özellikle İngiliz mastif sahiplenmeyi düşünen kişiler için bir takım önerilerim olacak. Büyük bir köpek olması ve beslenmesine dikkat etmek, gezintileri, uzun gezintileri sevdiği için uzun gezintilere onunla birlikte ona eşlik edebilmesi mümkün olan insanların bu ırkı sahiplenmesi gerekiyor. Yetişkin olduktan sonra çok sakin köpekler, o yüzden endişeniz olmasın. Yani gençlik döneminde her köpek gibi daha hareketli ve daha kararsız davranışları olabiliyor ama İngiliz mastifler çok kolay olgunlaşan köpeklerdir. Dikkat edin, bu köpek de bütün video boyunca yanımda son derece sakin bir şekilde duruyor. Yani stabil mental algısı yüksek köpekler ama hem iri olmaları hem de yaşam sürelerinin biraz kısa olması bazı tereddütler doğurabilir kafanızda. Bunların hepsini hesaba katarak İngiliz Mastifi almanızı temenni ediyorum.